Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu cici kazağın yapılışını anlatmak istiyorum. Kazak için 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü kullandım. 3,5 numara misinalı şişlerle ördüm dikişsiz bir şekilde. Toplam 1,5 yumak ip kullandım. Yani 150 gram kadar ip gitmiş oldu kazağın tamamı için. Kazağa yakadan başladım. Bakın bu gördüğünüz hazır trikolardaki gibi duran şık yaka çalışması ile başladım kazağa. 3,5 numara 40 santim misinalı şişle. Bu çalışmayı anlattığım bir videom var. Dilerseniz o yaka çalışmasını ekranın sağ üst köşesinde göreceğiniz linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Yakayı tamamladıktan sonra robaya devam ettim. Roba artışlarını yaparken aynı zamanda bakın burada basit bir model uygulaması yaptım. Siz dilerseniz düz örebilirsiniz. Dilerseniz farklı modellerde kullanabilirsiniz. Robayı tamamladıktan sonra yine 40 santim misinalı şişle devam ederek gövdeyi dikişsiz bir şekilde ördüm. Etek ucunda iğne ile kapatma yöntemini kullandım. Esnek ve şık bir görüntüsü olduğu o nedenle. Yine o çalışmayı da anlattığım bir videom var. Dilerseniz onu sağ üst köşede göreceğiniz linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Gövdeyi tamamladıktan sonra kollara geçtim. Kolları 100 santim misinalı şişle ve magic loop tekniğiyle ördüm. Yine dikişsiz bir şekilde. Kol ucunda lastiği biraz uzun tutarak bu şekilde geriye kıvırarak kullanılır şekilde yapmayı tercih ettim. Yine kol uçlarını da iğne ile esnek bir şekilde kapattım. Hemen kazağın ölçülerinden de bahsedeyim size. Kazağın beden genişliği 29-30 santimetre kadar. Boyu yakanın bu bitiminden etek ucuna kadar 31 santimetre. Reglen derinliği yine bu yakanın bitiminden kol altına kadar 13-14 santimetre. Kol altından etek ucuna kadar olan şu boy 17-18 santimetre. Kola geçersek açalım. Kol altından itibaren kol ucuna kadar olan bakın bu boy 19,5-20 santimetre. Kolun tamamının boyu yani bu yaka bitiminden yine kol ucuna kadar olan toplam boy da 31 santimetre. Bu ölçüsüyle 1 hatta 1,5 yaş çocuklara kadar olabilecektir. Ama dilerseniz gövdesi müsait olduğu için genişliği beden boyunu ve kol boyunu 1-2 santimetre kadar artırarak 2 yaş çocuklara da örebilirsiniz. Evet, bu şekilde kısa bir bilgilendirmeden sonra dilerseniz yapılışına başlayalım. Kazağı örmeye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gram 250 metre olan anti-peeling özellikli bir bebe yünü. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. Misina boyum 40 santimetre. Dikişsiz bir yaka yapabilmemiz için 40 santimetre misinalı ile başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi başlangıç ilmek sayımız 80 olacak. Tekniğimiz esnek bir başlangıç olan İtalyan ilmek alma tekniği olacak. Şimdi bu şekilde yakaya başlamayı ve devamının yapımını anlattığım bir videom var. O videoyu ekranın sağ üst köşesine linkini ekleyeceğim. Aynı zamanda videonun altındaki açıklamalar kısmında da bulabileceksiniz. Öncelikle o videoyu izleyip sonra bu çalışmaya başlarsanız daha kolay örebilirsiniz. Şimdi bir miktar 80 ilmeğe yetecek kadar ipimden ayırıyorum. Ve şöyle bakın ilk ilmeği oluşturuyorum. Şimdi bu durumda ipin kısa tarafının kendimden tarafta kalmasına dikkat ediyorum. Bu teknikte ilmekleri bir düz bir ters şeklinde alıyoruz. Şöyle klasik ilmek alma şeklinde olduğu gibi baş ve işaret parmaklarımızda iki ipi tuttuktan sonra bakın baş parmağımdaki ipin altından şöyle diğer ipi alarak bir tane düz ilmek oluşturuyorum. Ardından bir ters ilmek oluşturacağım. Bunun için işaret parmağımdaki ipin altından diğer ipi alıyorum. Bir ters ilmek oluşmuş oldu. Devam ediyorum bir düz ilmekle. Ardından bir ters ilmek. 5 oldu bu arada ilmek sayımız. Devam edelim. Bir düz ilmek 6, ters ilmek 7, düz ilmek 8, ters ilmek 9. Bu şekilde 80 ilmek olana dek devam edelim. Bu arada şu iki parmağımızla bu ilmekleri de sabit tutmaya yine özen gösterelim.
77 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. En son bir ters ilmek almıştım. Şimdi düz alıyorum. 78. Sonra bir ters alıyorum. 79. En son ilmekleri sabitlemek için bakın son ilmeği klasik bu şekilde alıyorum. Şu an 80 tane ilmeğimiz oldu. İlk iki sıramızda bu torba lastik şeklinde bir uygulamamız olacak. O nedenle şöyle örgümü çeviriyorum. Henüz birleştirmeyeceğim iki ucu. Bu iki sırayı ördükten sonra birleştireceğim. İlk ilmekten başlayacağım. Şimdi bu torba lastikte örgü şeklimiz şöyle olacak. Düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeyeceğiz. Bakın ilk ilmek bir ters ilmek. Onu şöyle ilk ilmeği alıyorum örmeden. Sonra ikinci ilmeğin bir düz ilmek. Onu bakın örüyorum. Düz olarak örüyorum. Ardından bir ters ilmek var. Zaten duruşundan da belli. Onu ipi öne alıp örmeden alıyorum. Sonra ipi arkaya geçirip sıradaki düz ilmeği örüyorum. Sonraki ters ilmeği ipi öne alıyorum. Örmeden geçiriyorum sağ şişe. Sonra ipi arkaya alıp sıradaki düz ilmeği örüyorum. Yani bütün ters ilmeklerimizi bu şekilde örmeden alıyoruz. Düz ilmekleri ipi arkaya geçirip örerek alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu uygulamaya devam edelim. Son iki ilmekteyim. Bir düz ilmek ördükten sonra ters ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği de yine bakın düz olarak örüyorum. Şimdi ilk sırayı tamamladık. Bu sırayla tamamen aynı bir sıra daha öreceğiz. İlk ilmek bir ters ilmek. Onu örmeden alıyorum. Sonra sıradaki düz ilmeği yine örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmüyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bir önceki sırayla tamamen aynı bir sıra daha örüyoruz. Devam ediyorum. Düzü ördüm. Tersi örmüyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmüyorum. Son olarak yine düz ilmeği örerek alıyorum. Şimdi ikinci sıramızı da tamamladık. Torba lastik çalışmamız burada bitti. Şimdi ilmekleri şöyle şişin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Yönünün dönmemesine dikkat edelim. Bakın şu alt çizgiyi takip ederek ilmeklerin yönünün dönmemiş olmasına dikkat edelim. Şimdi birleştireceğiz artık iki tarafı. En son bir düz ilmek ördüm. Burası bizim örgümüzün başlangıç noktası. Buraya bir ayraç takmak istiyorum. En son ördüğüm düz ilmekten sonra şimdi bir ters ilmekle devam edeceğim. Zaten burada ilk sıradaki ilmeğin bir ters ilmek. Onu şöyle artık örmeye başlıyoruz bütün ilmekleri. Hem ters hem düz ilmekleri öreceğiz. Bir de burada biraz sıkı tutalım. Şöyle iyice çekerek bu arayı birleştiriyorum. Bir ters ördükten sonra düzle devam ediyorum. Ters ilmek, sonra bir düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Normal lastik örgüsüne başladık. Bir ters, bir düz örerek sırayı tamamlayalım. Örmeye devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Son olarak bakın, ayraçtan önceki ilmeğin bir düz ilmek. Onu örüyorum. Ayracı bu tarafa alıp şimdi ters ilmekle devam edeceğim. Burada yine şöyle ipi sıkalım iyice. Bir ters, bir düz.
ve yine bir ters, bir düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Şimdi artık örgü böyle yuvarlak bir forma büründü. Bundan sonra bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir miktar lastiğimizi örelim. Daha önce anlatımını yaptığım bu yakada 8 sıra örmüştüm. Yine o kadar, yani 2-2,5 santimetre olacağı kadar bu lastiğe devam edelim şimdi. Evet, lastiği örmeye devam ettim. Uzunluğu 2,5 santimetre oldu. Şu ilk sıradan itibaren düz ilmekleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra oldu. Şimdi bu kadar bence lastik yeterli. Bundan sonra şu daha önce anlattığım, bakın bu modeldeki şu lastik bitimindeki bu bordür şeklindeki çalışmayı yapacağız. Bunun için sıra başına yine geliyorum. Son ilmek ve düz ilmekte onu da ördüm ve sıra başındayım. Şimdi burada ilmek artışları yapacağız. Bu sırada artık düz ters örmüyoruz. Hepsini düz öreceğiz. Şöyle başlıyorum. İlk ilmek bir ters ilmek ama dediğim gibi düz örerek başlıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Ardından şöyle ipimi şişin üzerinde dolayarak bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Hemen ardından yine bir dolama yapıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Ardından bir dolama yapıyorum. Bakın bu sayede her ilmek için bir tane dolama yapıyorum. 3 ilmek ördük ama şu an ilmek sayımız 6'ya çıktı. Tam 2 katına çıkarmış olacağız bu sırada ilmek sayımız. İlmeği örüyorum. Dolama yapıyorum. Bütün ilmekler düz örülüyor. İlmeği örüyorum. Dolama yapıyorum. Örüyorum. Dolama yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Devam ediyorum. Bakın. Örüyorum. Dolama yapıyorum. Örüyorum. Dolama yapıyorum ve son ilmeği ördükten sonra ona ait dolamayı da bu şekilde yapıyorum. Şimdi başlangıç noktasındayız. Bu sıra itibariyle tekrar torba lastiğe döneceğiz. Yani bir düz bir ters öreceğiz ama bu sırada düz ilmekleri örmeden alacağız. Bakın ilk ilmeğimiz bir önceki sırada düz ördüğümüz bir ilmekti. Onu şöyle örmeden alıyorum. İpi öne alıyorum. Bir sonraki ilmek doladığım ilmek, bakın görünüyor zaten. Onu buradan değil de şöyle kısa kenarından şişi geçirerek örüyorum ki delik oluşmasın ve ters örüyorum. Yani bu sırada ilmekleri bir düz bir ters öreceğiz ama düzleri örmeden alacağız. Sırada bakın bir düz ilmek var. Örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Ters ilmeği örerek alıyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeği örmeden. İpi öne alıyorum. Ters ilmeği bu şekilde örerek alıyorum. Kaç tane daha yapayım. Düz ilmeği örmedim. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geliyorum. Düzü örmedim. Ters örüyorum. Düzü örmüyorum. Son olarak ters ilmeği örüyorum. Şimdi turu tamamladık. Bir sonraki sırada bu sırada yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Yani bu sırada tersleri örmüştük. Şimdi düzleri öreceğiz. Bakın ilk ilmek bir düz ilmek. Onu örerek başlıyorum. Ardından ipi öne alıyorum. Ters ilmeği bakın örmeden sağ şişe geçiriyorum. Devam ediyorum. Bir düz ilmekteyim. Onu örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde öreceğiz. Evet, sıra sonuna doğru devam ediyorum. Düzü ördüm. Tersi örmeden aldım. Tekrar düzü ördüm. Tersi örmeden aldım. Şimdi ikinci sırayı tamamladık.
Bundan sonraki kısım bu 2 sıranın tekrar şeklinde devam edecek. Ben daha önce bu örgüde bu kısmı 4 sıra örmüştüm. Buradaki ipim biraz daha tok ve kalın bir ipti. 4 sıranın yeterli olduğunu düşünmüştüm. Burada 6 sıra öreceğim. Yani son ördüğüm 2 sırayı tekrarlayacağım. Bir kez daha tekrarlayacağım. 4 olacak. Bir kez daha tekrarlayacağım. 6 olacak. Neydi o sıramız? İlkinde hatırlarsanız tersleri örmüştük. Bakın sıradaki ilk ilmeğim düz. O nedenle ip arkadayken onu örmeden alıyorum. 3. sıraya başlamış olduk. Sonraki ters ilmeği örerek alıyorum. Devam ediyorum. İpi arkaya alıp düz ilmeği örmeden alıyorum. Sonra ters ilmeği örüyorum. Yani bu sırada bakın tersleri örüyorum. Şimdi bu 3. sıramız. 4. sırada düzleri öreceğiz. Aynen 2. sırada olduğu gibi. 5. sırada yine tersleri öreceğiz. 6. sırada tekrar düzleri öreceğiz. Toplam 6 sıra olacak şekilde örgünün bu kısmını tamamlıyorum. Evet, 6 sırayı tamamladım. Bakın görüntü şu an bu şekilde oldu. İlmekleri bir sıra örüp bir sıra örmediğimiz için bakın 1, 2, 3 sıra şeklinde göründü. Şimdi bitiminde şunu da göstereyim. Bakın şöyle bir sıra haroşa şeklinde bir sıramız olacak. Onu öreceğiz şimdi. İlmek sayımızı 2 katına çıkarmıştık. Bu sırada tekrar başladığımız değere geri döneceğiz. Bunun için şöyle yapıyoruz. İkişer ikişer ve ters örerek alacağız ilmekleri. Başlangıç noktasındayım. İpi öne alıyorum ve bakın ilk 2 ilmeği ters örerek birlikte alıyorum. Devam edeceğim aynı şeye. Sırada gelen 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Devam edeceğim. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde hem o görüntüye sahip olan sırayı oluşturacağız, hem de ilmek sayımızı başladığımız 80 ilmeğe geri döndürmüş olacağız. Başlangıç noktasına kadar ikişer ikişer ters örerek ilmekleri devam edelim. Evet, sıranın sonuna kadar ikişer ikişer alarak ilmekleri yakayı tamamladım. Şu an şişte yine 80 ilmeğim var. Bakın görüntüsü de bu şekilde oldu. Başlangıç kısmı oldukça esnek. Sonrasında lastiği ördüğümüz ve son olarak da bu görüntüsü hazır triko kazaklarda olduğu gibi gayet şık duran ve de yakayı toparladığımız bu bordür kısmıyla yakayı tamamlamış olduk. Şimdi bu noktadan itibaren artık robaya başlayacağız. Şimdi bundan önceki videoda size yakadan başlanan bir örgüde reglan başlangıç ilmek sayısı nasıl hesaplanır kullanacağımız ipe göre ve baş çevresine göre, bu ilmek sayısına göre reglan ayrımları nasıl yapılır, eğer yaka düşürme çalışması yapacaksak bu kaç adımda yapılır ve nerelerden geri dönüşler yapılır, bütün bunları çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videoyu da yine ekranın sağ üst köşesine ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ya da yine videonun altındaki açıklamalar kısmında da olacak. O videoyu izlemenizi şiddetle öncelikle tavsiye ediyorum. Çünkü burada o detayları tekrar anlatmayacağım. O hesapların hiçbirini tekrar yapmayacağım. Orada yine bir yaş için yapmıştım bu çalışmayı. Şimdi o videoda bulduğum değerler üzerinden robayı örmeye başlayacağım. Orada neler bulmuştum? 80 ilmekle başlayacağımızı hesaplamıştık. Ardından ikişer ilmek reglanlara ayırdıktan sonra kalan 72 ilmeği ön, arka ve kollara paylaştırmıştık. Bu paylaşım nasıl olmuştu? Arka için 24 ilmek, ön için 30 ilmek, kollar için 9'ar ilmek şeklinde paylaştırmıştık. Ayrıca yaka düşürme çalışması yapacağımız için bunların nerelerde ve kaç adımda yapılacağını da bulmuştuk o videoda. Oradaki çalışmanın sonucunda bakın kollarda
toplamda 3 adımda geri dönüş yapacağımız noktaları belirlemiştik. Bunların konumları da bakın 3 2 2 2 şeklinde, yani bu 9 ilmeği bu şekilde bölerek konumlarını yine belirlemiştik. Ayrıca tam yuvarlak yaka elde edebilmek için ön yakanın da biraz daha yuvarlak ve daha aşağıda durmasını sağlayacak şekilde ön kısımda da yine 3 konumdan oluşan geri dönüşler tanımlamıştık. Bunlar da yine bu kolla ön arasındaki reglan noktasından itibaren 3 3 4 şeklinde her iki tarafta da bu konumlarda çizimimiz üzerinde yerini almıştı. Şimdi tasarımımızı, örgümüzü tamamen burada yaptığımız bu hesaplara ve bu çalışmaya göre başlayacağız ve örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu yakanın bitiminde bir sıra düz öreceğim ben artırmalara başlamadan önce. O sırada da bu ayrımlarımıza göre ayraçlarımı yerleştireceğim. Şimdi bu örgünün başından beri başlangıç noktasını ifade eden bu kırmızı ayracımız yine başlangıç noktamızda kalacak. Şu nokta, bakın o nokta. Şuradaki bu arkayla kol arasındaki şu reglan noktasının hemen başı. Şöyle işaretleyeyim. Bu kırmızı ayracımız bakın burada. Şimdi o noktadayım. Dolayısıyla hemen ayraçtan sonra 2 ilmek reglan noktamız olacak. O nedenle 2 tane düz örüyorum hemen bu ayraçtan sonra ve bir tane yine aynı renkli bu reglan noktasını ifade eden kırmızı ayracımı yerleştiriyorum. Bu iki ayraç burayı gösteriyor bize, dediğim gibi. Sonra devam edeceğim. 24 ilmek öreceğim arka için. Düz örüyoruz artık bütün ilmeklerimizi. 24 tane ilmek örüyorum. Toplam kırmızı ayraçtan itibaren 24 tane ilmek ördüm ve bakın şu noktaya geldim. Burada yine reglan noktası var. 2 ilmekten oluşan. Buraya da sarı ayraçları yerleştirelim. İlk ayracı taktım. 2 ilmek örüyorum. Arkasından ikinci ayracı da takıyorum. Şimdi bu noktayı da yapmış olduk. Devam ediyoruz kol ilmekleriyle 9 ilmek. Evet, şimdi 3. reglan noktasına geldik. Bakın burası. Yine 2 ilmeğimiz var. Orayı da bu mor ayraçlarla işaretleyelim. Birinci ayracı yerleştirdim. 2 tane reglan ilmeklerini ördüm. Arkasından diğer mor ayracı yerleştirdim. Şimdi burayı da yaptık. Devam ediyoruz. Önün ilmekleri 30 ilmek olacak. Sonra son reglan noktamızı işaretleyeceğiz. 30 ilmek örüyorum. Evet, 30 ilmek ördüm. Şimdi son reglanı işaretleyelim. Mavi ayracı taktım. Araya 2 tane ilmekleri ördüm. Son ayracı da yerleştirdim. Şimdi burada 9 tane ilmeğimiz kalmalı. O da diğer kola ait ilmekler. Evet, turu tamamladık. Kırmızı ayraca geldik. Şimdi bu sıradan itibaren hem reglan artışlarına hem de yaka düşürme çalışmasına başlayacağız. Şimdi dediğim gibi bir önceki videoda çok detaylı anlattım. Burada uzatmamak için videoyu çok detaya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi artışlarımız hep ön yüzlerde olacak ve bakın bu reglan noktalarının önce ve sonralarında olacak. Yani şöyle. Şimdi bu noktadan başlayacağım. Artışlarımı yapıp arka ilmeklerini örüp devam edeceğim. Diğer reglana geleceğim. Burada da artışlarımı yapıp ilk kısa satır yapacağım. İlk noktaya geleceğim. Yani 3 ilmek daha örüp bu noktaya geleceğim ve buradan geriye döneceğim. Bunu neden yapıyoruz? Yaka düşürme çalışması dediğimiz çalışma bu. Sonuçta elde edeceğimiz şey, bakın normalde hiçbir şey yapmazsak ön ve arka yaka bu şekilde duracakken şu an yapacağımız bu çalışma sonucunda bakın ön yaka arka yakaya göre biraz daha aşağıda duracak ve bu da daha konforlu bir kullanım şekli bizlere sağlamış olacak.
Bunun için yapıyoruz yaka düşürme çalışmasını. Onu da bu arka tarafta, yani ön tarafı örmeden bu koldan başlayıp arkayı ve diğer kolu içeren kısımda geri dönerek böyle fazladan sıralar örerek yapılabilen bir uygulama. Şimdi bunu yapacağız. Dediğim gibi bu artış noktasından 3 ilmek örüp geriye döneceğim. Devam etmeyeceğim yuvarlak tura. Geriye döneceğim. Bu tarafa geri geleceğim. Arka sıralarda artırma yapmıyoruz. Sadece ön sıralarda artırma yapmış olacağız. Dolayısıyla bu noktada geri döndükten sonra artış yapmadan devam edeceğim. Bu taraftaki 3 ilmeklik noktaya geleceğim. Buradan da tekrar geriye döneceğim. Bu defa ön yüzde olacağımız için artış yaparak devam edeceğim. Bir sonraki noktaya geleceğim. Bu şekilde geri dönüşler yaparak bu yaka düşürme çalışmamızı örmüş olacağız. Şimdi uygulamalı görelim. Dediğim gibi bu noktadayım. Şimdi artış yapacağım. Artışlar hep bu 2 tane reglen ilmeklerinin öncesinde ve sonrasında olacak. Öncesinde yapacağımız artışlar yönü sağa doğru, sonrasında yapacağımız artışların yönü sola doğru olacak. Onu da nasıl yapıyoruz? Şimdi öncesinde olduğum için bakın şu hemen ayraçtan önceki, bakın şu aradaki ipi şöyle şişin üzerine takıyorum. Sağ artış olacağı için bu şekilde takıyorum ve delik oluşmasın diye şöyle önden çaprazlayarak örüyorum. Burada bir tane artış yapmış oluyorum. Hemen ayraçları alıp aradaki 2 tane ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmek hep sabit kalacak. Şimdi sol taraftaki artışımızı yapacağız. Bu defa buradaki ilmeği, yine aradaki ilmeği alacağım ama öncesinde olduğu gibi böyle takmayacağım. Tam tersi, bakın şöyle takacağım. Ve bu defa da yine delik olmaması için buradan değil, şöyle kısa tarafından ipi arkadan öreceğim. Şöyle bakın arkadan geçirerek şişimi öreceğim. Bu tarafta da bir artış yapmış oldum. Şimdi buradaki artışları yaptık. 24 ilmeğimizi örüp diğer reglan noktasına geliyoruz. Evet, oraya geldim. Hemen yine aynı şekilde artışı yapalım. Önce sağ artış. Yönü bu şekilde. Sonra reglen ilmeklerimizi örüyoruz. Ardından sol artış. Evet, şimdi burayı da yaptıktan sonra 3 ilmek, şu noktaya kadar 3 ilmek örüp buradan geriye dönüyoruz. 1 2 3. Geride bakın 6 ilmek kaldı. 3'ünü ördük, 9 ilmeğin 6 tanesi kaldı. Şimdi geriye döndüm. Alman kısa satırlar yöntemiyle geri dönüşlerimizi yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? Bakın arka yüzdeyim. İp benden tarafta. Son ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe geçiriyorum. Ve ipi şöyle çekerek, bakın son ördüğüm ilmeği şişin üzerine çıkartıyorum. Şöyle baktığımızda bakın tek ilmek halinde olan ilmeği bu şekilde çift ilmek haline getiriyorum. Sonra ipi öne alıyorum çünkü arka yüzdeyim ve ters öreceğim bu yüzde. Ön yüzde düz örüyoruz, arka yüzde ters örüyoruz. Ve artış yapmıyoruz arka yüzlerde. Şimdi örerek devam edeceğim. O 3 ilmeği geriye ördüm. Bakın bu noktaya geldim tekrar. Artış yapmadan devam edeceğim. 2 ilmeği geçeceğim. 24 ilmeği geçeceğim. Tekrar 2 ilmeği geçip buradaki 3 ilmeğe kadar geleceğim. Bütün bu ilmekleri örerken hepsini ters örüyorum. Buradaki reglan noktasına geldim. O 2 ilmeği örüyorum. Sonra devam edeceğim. Bakın bir önceki sırada burada bir tane ilmek artırmıştık en başta. Önce o bir ilmeği örüyorum. Sonra geriye başlangıçta ayırdığımız 9 tane ilmeğim kalmış oldu. Onlardan ilk 3'ünü örüyorum. 1 2 3. Yani toplam 6 ilmek kalmışken bu taraftan da geri dönüşümü yapıyorum. Yani şuradan da geri dönüşümüzü yaptık.
Örgünün ön yüzündeyim şimdi. Dolayısıyla yine artışlarımızı yapacağız. Önce geri dönüşümüzü yapalım. Bakın ipi öne aldım. Son ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe geçirdim ve şöyle arkaya doğru çekerek yine bakın o tek ilmeği çift ilmek haline getirdim. Şimdi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Sonraki ilmekleri ayıraca kadar örüyorum. 3 tane onlar. Şimdi ayıraca geldim. Yine artışımızı yapalım. Son bir kez daha göstereceğim. Önce sağa artış. Aradaki ipi şişe aldım. Şöyle önden çaprazlayarak örüyorum. Sonra aradaki 2 ilmeği örüp sola artış yapıyorum. Yine bu aradaki ipi şöyle şişe alıp arkadan örüyorum. Evet, şimdi bu artışımızı yaptık. Arka ilmeklerini örüp diğer reglan noktasında artışımızı yapıyoruz ve burada çift ilmek haline getirdiğimiz ilmeğe geliyoruz. Evet, devam ettim. Sarı ayraçlardan önce ve sonra artışlarımı yaptım. Sonrasında bakın bir önceki sırada çift ilmek haline getirdiğim, geri dönüş yaptığım ilmeğe geldim. Bakın çift ilmek halinde görünüyor o ilmek. Şimdi bu ilmeği nasıl öreceğiz ona bakalım. Bu iki ilmeğe bakın şöyle şişimi alttan ikisine birlikte şu şekilde geçirerek birlikte örüyorum. Böylece bu geri döndüğüm noktayı belli olmaksızın, kötü bir görüntü oluşturmaksızın halletmiş oluyorum. Şimdi bir sonraki adımımız neydi? 2 ilmek sonra olacaktı. Bu çift ilmeği ördükten sonra 2 ilmek daha örüyorum. Geride bakın 4 tane ilmeğim kaldı. İkinci geri dönüşü yapıyorum bu tarafta. Bir kez daha göstereyim bu geri dönüşleri. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Şöyle ipi, ilmeği daha doğrusu sol şişten sağ şişe alıyorum. İpimi geriye doğru çekerek bakın yine çift ilmek haline getirdim. Sonra da öne alıyorum ipi. Arka yüzde olduğum için ters öreceğim çünkü. Örerek devam ediyorum. Arka yüzlerde artış yapmıyoruz. Reglan noktalarını da geçip önce 2 ilmeği, 24 ilmeği, tekrar 2 ilmeği, buradaki çift ilmek yaptığımız bu 3. ilmeğe kadar geliyorum. Evet, arka yüzü bütün bu ilmekleri ördüm. Kırmızı ayraçları geçtikten sonra bakın bu taraftaki çift ilmeğe geldim. Zaten görünebiliyor. Net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi burada da bu ilmeği ikisini birlikte şöyle bakın şişimi geçirerek örüyorum. Şimdi bu noktadaki bu 3. ilmeği, geri döndüğümüz 3. ilmeği ördük. Devam edeceğim. Bir sonraki geri döneceğim nokta 2 ilmek sonrası olacak. 2 ilmek örüyorum. Geride bakın 4 ilmek kaldı yine ve geriye dönüyorum. İlmeği şöyle geriye alıp ipimi arkaya doğru çekerek yine bakın çift ilmek haline getirdim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine artış yapacağız. Kırmızı ayraca geldiğimde önce ve sonrasında artışlarımı yapacağım. Devam edeceğim arkadaki ilmekleri örüp bu noktada da artışlar yapıp burada yine çift ilmek haline getirdiğimiz ilmeğe kadar öreceğim. Evet, artırmaları yaparak bakın çift ilmeğe kadar geldim. Yine o çift ilmeği şöyle birlikte örerek alıyorum. Ve bu defa artık bu taraftaki son kol için son geri dönüşümüz 2 ilmek sonra olacak. Bu noktaya kadar örüyorum. Bir sonraki ayraca kadar bakın 2 ilmek kaldı. Burada yine geri dönüş yapıyorum. Çift ilmek haline getiriyorum ilmeğimi. Arka yüzde olduğum için artış yapmaksızın örmeye devam edip bu taraftaki çift ilmeğe geliyorum. Evet, geldim o noktaya. Yine burada bu çift ilmeği birlikte örerek alıyorum. Ve son olarak burada yine 2 ilmek ilerleyerek 3. geri dönüşümü yapıyorum kol için.
1, 2. Bir sonraki ayrıca yine 2 ilmek kaldı. Geriye dönüyorum. Çift ilmek haline getirip düz örerek devam ediyorum. Şimdi ön yüzdeyiz yine. Artışlarımızı yapacağız. Buradaki çift ilmeğe geleceğiz. Ondan sonra önle ilgili yine geri dönüşlerimizi yapmaya devam edeceğiz birlikte. Evet, geldim yine bakın çift ilmeğe. Birlikte örüyorum. Şimdi bir sonraki reglan noktasına 2 ilmeğimiz kaldı. Yani şu noktadayız. O 2 ilmeği örüp buraya geliyoruz. Şu ana kadar ördüğümüz kısımda bakın hep bu 2 reglan noktasının etrafında döndük ve bunlara henüz hiç gelmedik. Dolayısıyla burada artışlar yaptık ama buralarda henüz artış yapmadık. Zaten başlangıçta bakın arkaya ilmek sayımız 24, ön ilmek 30'du. Bu nedenle arkayı daha düşük tutmuştuk. Şu ana kadar yaptığımız artışlarla bu ilmek sayılarını ön ve arkaya eşitlemiş olduk. Şimdi bundan sonra artık bu reglanlarda da artışlarımız devreye girmiş olacak. Geldim bakın bu noktaya. Devam edeceğim. Burada artışımı yapıyorum. Önce sağ artış. 2 ilmeği örüyorum. Sonra sol artış. Şimdi artık bakın buradaki ön kısımdaki geri dönüşlerimize başlıyoruz. Reglandan itibaren 3 ilmek ilerleyip oradan geri döneceğim. 1, 2 ve 3. Aslında tamamen aynısı. Sadece yeri değişti. Yapacağımız uygulama tamamen şu ana kadar yaptıklarımızla aynı. Arka yüzdeyiz. İpi bu şekilde alıp çift ilmeğe çeviriyorum. Ters örerek devam ediyorum. Arka yüzde artış yapmayacağız. Bu sefer mor ayraçları ardından sarı ayraçları ve kırmızı ayraçları geçip bu taraftaki çift ilmeğe de geleceğiz. Evet, kırmızı ayraçları geçtim ve bu taraftaki üçüncü geri döndüğüm noktaya geldim çift ilmeğe. Onu yine şöyle birlikte örerek alıyorum. Bir sonraki ayraca yani şu noktaya 2 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Ve bu defa da bu tarafa doğru şimdi devam edeceğim. Arka yüzde olduğum için artırma yok. Artırma yapmaksızın reglan ilmeklerini geçtim. Ve bakın 3 ilmek örüp tekrar geriye döneceğim. 1, 2, 3. Geriye döndüm. Ön yüzdeyim tekrar. Çift ilmek haline getirdim. Ördüğüm ilmeği devam ediyorum örmeye. Şimdi ön yüzde olduğum için artık artışlar olacak. Bu noktada da olacak. Dolayısıyla burada artışımı yapıyorum. Tekrar göstermeyeyim. Artışımı yapıyorum. Devam ediyorum. Bütün bu ilmekleri örüyorum. Kırmızı ayraçlarda, sarı ayraçlarda ve mor ayraçlarda artışlarımı yapıp burada geri döndüğüm şu 3 ilmek ilerleyerek geri döndüğüm noktaya geliyorum. Evet, geldim o noktaya. Yine birlikte örüyorum o çift ilmeği. Sonra bir sonraki dönüşümüz 3 ilmek sonra 1, 2, 3 ilmek örüp yine geriye dönüyorum. Şimdi artık yine aynı şeyi yapacağız. Arka yüzde olduğumuz için artış yapmadan devam edeceğiz. Bu yönde ilk geri dönüş yaptığımız 3 ilmeğe kadar geleceğiz. Evet, bakın buradaki şu ilk 3 ilmekte geri döndüğüm noktaya geldim. Çift ilmekteyim. Onu yine birlikte örüyorum. Ve ardından bir 3 ilmek daha giderek geriye dönüyorum.
Döndükten sonra burada yine kısa satırımı yapacağım. Bakın bu noktadan geri döndük. Örmeye devam edeceğim. 4 noktada da artışlarımı yaptıktan sonra buradaki son geri dönüşü yapmak üzere çift ilmeğe dek öreceğim. Evet, geldim o çift ilmeğe. Onu ördükten sonra son olarak dediğim gibi 4 ilmek daha ilerleyip bu yöndeki son geri dönüşü yapacağım. 4 tane ördüm, geriye döndüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Artırma yapmaksızın örmeye devam edeceğiz. Bu yöndeki ikinci 3 ilmekle geldiğimiz geri dönüş yaptığımız noktaya geleceğiz. Evet, geldim oraya. Yine çift ilmeği örüyorum. Ve bu defa da bu yönde son geri dönüşümüzü yapmak üzere bakın 4 ilmek daha ilerliyorum. 1 2 3 4. Şimdi bakın geride şu diğer tarafta çift ilmek halinde görünen ilmeğe kadar bakın arada 2 4 6 8 10 tane ilmeğim kaldı. Burada 30 ilmek vardı. 10'ar ilmek buralarda, 10 ilmek de ortada idi en başta. Evet, bu 10 ilmeği şu an burada zaten görmüş, doğrulamış olduk. Şimdi buradan tekrar geri döndüm. Devam edeceğim. Artışlarımı yaparak 4 reglan noktasında da artışlarımı yapıp bu son geri döndüğüm çift ilmek halindeki ilmeğe kadar öreceğim. Evet, o noktaya geldim. Çift ilmeği örüyorum. Şimdi artık buradan geriye dönmeyeceğim. Bu aradaki 10 ilmeği örüp bu tarafa doğru devam edeceğim. Tekrar yuvarlak şeklinde örgüye dönüş yapıyoruz. O 10 ilmeği ördükten sonra bakın buradaki son şuradaki yani şu 4 ilmekteki çift ilmeğe ulaştım. Onu da örüyorum. Ve buradan artık örgüye devam ederek ön yüzde olduğum için bu noktada da yine artırarak başlangıç noktasına dek devam edeceğim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Artık yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk. Bakın şu an küçük bir şişte olduğu için misinası kısa geldiği için tam gösteremiyorum ama bakın şu arka kısımda ördüğümüz örgünün boyuna bakın. Bir de şu ön kısımda ördüğümüz örgünün boyuna bakın. Ciddi bir fark var. İşte bu aradaki fark bize şöyle örgünün bitiminde baktığımızda bu ön yakanın arkaya göre o fark kadar daha aşağıda durma sonucunu sağlamış olacak. Şimdi bundan sonra artık dediğim gibi yuvarlaklar halinde öreceğiz. Sadece artışlarımıza devam edeceğiz. Bu son geldiğimiz sırada artış yapmıştık. Bundan sonra artık geri dönüş yapmayacağımız için hep örgünün ön yüzünde döneceğiz. 2 sırada bir artırmalara yine devam edeceğiz. Şimdi en son geldiğim sırada artırdığım için bu kırmızı ayraçlarla başlayacağım bu turda artış yapmayacağım. Bütün ilmekleri düz örerek devam edeceğim. Bir sonraki sırada artış yapacağım. Sonra tekrar bir sıra artırmadan sonra tekrar artırarak yani 2 sırada bir artırarak devam edeceğim. Şimdi 6 sıra öreceğim ben bu şekilde. Yani bir artırmadan bir artırarak bunu 3 kere tekrarlayarak 6 sıra öreceğim. Sonra basit kolay bir model uygulamayı düşünüyorum roba kısmına. Düz de örebilirsiniz. Ben oraya kadar bu artırmaları yapıp devam edeyim. O modeli anlatacağım size. Dediğim gibi dilerseniz düz de örebilirsiniz. Şimdi bu kısmı örüp geleyim. Evet, 6 sırayı tamamladıktan sonra ilmek sayılarım bakın şöyle oldu. Ön ve arka 44 ilmek, kollar 26 ilmek. Şimdi artık basit bir model yapalım robada. Pirinç modeli yapacağım. Öncesinde bir sıra haroşa öreceğim ama. Şimdi en son ördüğüm sıra artırmalı sıraydı. O nedenle bu sıram
sıranın başındayım ve bu öreceğim sıra artırma yapmadan öreceğim sıra olacak. Şu an ilk reglan noktasındayım. Onlar yine düz devam edecek reglan ilmeklerimiz. O nedenle onları düz ördükten sonra dediğim gibi bir sıra haroşo ile başlayacağım. Bir haroşo yapabilmek için önce bir sıra ters örüyorum. Ardından bir sıra da düz öreceğim. Dolayısıyla bakın bu sırada ters örerek sadece bu reglan noktasındaki 4 noktadaki ikişer tane ilmekler hariç bütün ilmekleri ters örerek ilk sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım ters örerek. Şimdi bir sonraki sırada düz öreceğim ilmekleri. Bu sıra aynı zamanda artış sıramız olacak. Burada artışı yapıyorum şimdi. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sol artışı da yapıyorum. Ve düz öreceğim. Şimdi bu sıra yine sıranın sonuna kadar artışlarımızı yaparak düz öreceğimiz bir sıra olacak ve bu sıranın sonunda bir diş haroşa elde etmiş olacağız. Evet, artışları yaparak ve de düz örerek sırayı tamamladım. Bakın bir sıra haroşa oluştu şu an örgümüzde. Şimdi bunun üzerine pirinç yapacağım. Pirinç örgüsünü öreceğim. Bu sıra artış yaptığımız sıraydı, biten sıramız. Öreceğimiz sırada artış yapmıyoruz. Reglan ilmeklerini örüp bakın buradan itibaren pirince başlayacağım. Şimdi pirinç örgüsü normalde bir düz bir ters örülen bir örgü. Bir düzle başlıyorum ilk ilmekten, ardından bir ters, sonra yine bir düz, sonra yine bir ters şeklinde devam ediyorum. İlk sıra bu şekilde örülecek. Sonraki sıralarda hep düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz öreceğiz. Şimdi öncelikle bu sırayı yine bu aradaki düz ilmekler, yani reglan ilmekleri hariç bütün ilmeklerimizi bir düz bir ters şeklinde örelim. Şu reglan noktasına gelene kadar öreyim öncelikle. Evet, bir düz bir ters örerek oraya kadar geldim. Şimdi bu iki ilmeği düz örüyorum. Hep böyle olacak. Pirinç örgüsü boyunca bu reglan ilmeklerimiz düz örülmeye devam edecek. Sonra tekrar burada bir düz, bir düz, bir ters şeklinde örmeye başlıyorum. Devam edeceğim böyle bir düz, bir ters şeklinde. Bu sırayı tamamlayalım. Pirinç örgüsünün ilk sırası bu şekilde olacak. Evet, bir düz bir ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi bu sıra artış yapmadığımız sıraydı. Bir sonraki sırada artış yapacağız. Sıra başına geldiğim için burada artışla başlıyorum. Hemen sağ artırmayı yapıyorum. İki ilmeği örüyorum. Ardından sol artış yapıyorum. Şimdi pirinç modelinin ikinci sırasındayız. Bakın buradaki bir önceki sırada ördüğüm ilk pirinç ilmeği düzle başlamıştım. Dolayısıyla bu sırada tersle başlayacağım. Yani düz ilmekler ters olacak, ters ilmekler düz olacak. Sadece yerleri değişiyor. Yine bir düz bir ters şeklinde devam edeceğiz. Zaten sıra başındaki ilk ilmeğe baktığınızda onun tersiyle başlarsanız sonra bir daha kontrol etmeye gerek olmadan bir düz bir ters şeklinde devam edebilirsiniz. Yani bu sırada hem artışlarımızı yapıyoruz hem pirinç modelini uyguluyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna kadar örelim. Tekrar görüşelim o noktada.
Evet, bir düz bir ters örerek yine sıra başına geldim. Artış yaptığımız bir sıraydı. Şimdi önümüzdeki sırada artış yapmayacağız. 2 tane reglan ilmeklerini düz ördükten sonra bakıyorum ne örmem gerektiğine. Bakın şu ilmek çok net görünüyor düz. Bu ters olacak. Pirinçten dolayı ters düz ters şeklinde. İlk başlayacağım ilmeğin ne olduğunu bulmuş oldum. Bu şekilde buraya da başlıyorum, yine pirince devam edeceğim. Şimdi bu şekilde her sırada pirinç örneği için ilmekleri değiştirerek, düzü terse tersi düze değiştirerek her sırada 2 sırada bir de artışlarımızı yaparak bu kısmı örmeye devam edelim. Bir miktar öreceğiz. Ondan sonra tekrar bitiş noktasında bir sıra daha haroşa öreceğiz. Evet, pirinç modelini örmeye devam ettim. 14 sıra oldu. Bakın onu şu ters ilmekleri sayarak bulabilirsiniz. Mesela şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi başta olduğu gibi bir haroşa sırası örüp modeli tamamlayalım. Bunun için önce bir sıra düz öreceğim. Ardından bir sıra ters öreceğim. Şimdi sıra başındayım. Son ördüğüm sıra artış yaptığım sıraydı. O nedenle artış yapmadan bir sıraya başlıyorum ve bu sırayı sonuna kadar düz örüyorum. Evet, düz örerek ve artış yapmadan bir sırayı tamamladım. Şimdi bir sırada ters öreceğiz ve bu sıra artış sırası olacak. Dolayısıyla burada bakın bir tane artış yaparak başlıyorum. Artışı yaptıktan sonra reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra bu tarafta da sol artış yapıyorum ve ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Sadece bu reglan noktalarındaki ilmekler hariç diğer ilmekleri ters örerek ve artışlarımızı yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, ters sırayı tamamladım. Bir sıra haroşamız oluştu. Şimdi bundan sonra modelden önceki kısımda olduğu gibi biraz düz örgüyle devam edeceğiz. Çünkü henüz reglan derinliğimiz, yani robanın uzunluğu yeterli uzunluğa ulaşmadı. Biraz da düz örgümüzle devam edeceğiz. Yine 2 sırada bir artışlarımıza devam edeceğiz. Bu sırada artış yapmıştık biten sırada. Başladığım sırada artışımız yok. O nedenle artış yapmadan başlıyorum. Artık bütün ilmekler yine düz olacak. Düz örerek devam ediyorum. Bir sonraki sırada artış yapacağım. O şekilde 2 sırada bir artış yaparak biraz daha devam edelim. Evet, düz örmeye devam ederek 8 sırayı daha tamamladım. Şu an reglan derinliğine bakalım isterseniz. Önden ölçeceğim. Çünkü yaka düşürmeden dolayı arkası daha uzun. Önü referans alıyorum. Şuradan bakın. Ölçmeye başlayalım. Buradan yakanın başladığı noktaya kadar, bakın yaklaşık 12, şöyle tutarsam 12,5 santimetre kadar oldu. Bu yeterli bir büyüklük. Şimdi artık buradan itibaren ben kol ve gövdeyi ayırmak istiyorum. Şu an başlangıç noktasındayım. Önce gövdeyi öreceğiz. Ardından kolları dikişsiz bir şekilde öreceğiz. Şimdi bu reglan hattını geçtikten sonra şu an arka ilmekleri var önümde. Onları ilk kol ilmeğine kadar, şuraya kadar örüyorum. Evet, arka ile kol arasındaki reglan noktasına kadar geldim. Bu arada ben hala 40 santim misinalı şişle örüyorum. İlmeklerim biraz sıkışsa da buraya kadar örebildim. Eğer daha büyük çocuklar için ya da yetişkinler için örmek isterseniz daha çok artış olacağı için ilmek sayınız daha fazla olacaktır. Bu durumda 60 santim ya da 80 santim ya da 100 santim misinalı şişlere geçmeniz daha uygun olabilir. Şimdi ben gerek kalmadan bu noktaya kadar geldim. Bundan sonra da geçiş yapmayacağım. Şimdi dediğim gibi arka ile kol arasındaki reglan noktasındayız. Ayrıca çıkartıyorum ve bu reglan noktasındaki 2 tane ilmeğin bir tanesini arkaya veriyorum. Yani bir tanesini örüyorum.
Diğeri kalıyor şişte ve şimdi kola vereceğim o ilmeği. Dediğim gibi önce gövdeyi öreceğim. O nedenle kol ilmeklerini şu an beklemeye alacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Bir iğneye bir parça, yani artık bir ip geçirdim. Bu ilmekleri, kolun ilmeklerini, bakın bu reglanın ikinci ilmeğinden başlayarak iğne ile bu ipe geçiriyorum. Artık bunu da çıkartalım. Buradan bu ilmekleri ipe alıyorum, bakın bu şekilde. Sonraki reglan noktasına kadar bütün ilmekleri ipe geçirdim. Burada da bu iki tane reglan ilmeklerinden bir tanesini yine kola alıyorum. Şimdi artırmalarımız sonucunda koldaki ilmeklerin sayısı 52 taneydi. Bu her iki taraftan birer tane aldığım reglan ilmekleriyle birlikte şu an bu ipin üzerinde 54 tane ilmek var. Bunlar kol ilmeği olarak burada şimdi bekleyecekler. Gövdeyi örmeyi tamamladıktan sonra kolları öreceğiz. Şimdi ilk kolu bu şekilde ayırdık. Bu noktada ipimiz, bakın burada, bu taraf öne ait ilmekler. Şimdi kol altını birleştireceğim. Birleştirirken buraya birkaç tane de ilmek almak istiyorum. Toplamda 4 tane ilmek alacağım. Bakın şöyle ipi işaret parmağımla tutup ilmek alıyorum. 1, sıkı tutalım ve de ipi. 2, 3, 4. 4 tane ilmek aldım kol altına. Şimdi iki tarafı birleştireceğim. Buradan örmeye devam edeceğim. Ve burada ipi oldukça sıkı tutuyorum. Çok boşluk oluşmaması için örerek devam edeceğim. Bu arada ön ve arka ilmeklerimize 70'er ilmek oldu şu an. Toplam robanın bitimindeki ilmek sayımız da 252. Evet, önün ilmeklerini örmeye başladım. Şimdi onları da örelim ve diğer reglan noktasına gelelim. Evet, önün ilmeklerini ördüm. Kola geldim. Yine buradaki reglan ilmeklerinin bir tanesini öne verdim. Diğerini kola vereceğim. Yine ikinci kolu da bir ip parçasına geçireceğim aynı şekilde. Bu bir ilmeği aldım. Ayrıca çıkardıktan sonra kolon ilmeklerini de yine ipe geçirmeye devam ediyorum. Evet, başlangıç noktasına geldim. Burada da yine reglan ilmeklerinden bir tanesini kol aldım. Şimdi buraya yine kol altına 4 tane ilmek alacağım. 1, 2, 3 ve 4. Ardından iki tarafı yine birleştireceğim. Evet, bu ayrıca çıkartmıyorum. Burası yine benim başlangıç noktam olarak kalsın. Buradan itibaren artık gövdeyi yuvarlaklar halinde örmeye devam edeceğiz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağım. Modelde uygulamayacağım. Düz olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi diğer kol altına gelip o aldığımız ilmekleri nasıl öreceğiz bir ona bakalım. Evet, kol altındaki ilmeklere geldim. Bakın 4 ilmeği. Onları biraz dikkatlice örüyorum. Ardından gövdenin ilmeklerini örmeye de devam ediyorum. Evet,
Böylece kol altını bakın birleştirmiş olduk. Şimdi aynı işlemi diğer kol altında da yapacağım. Sonra böyle yuvarlak olarak örgüyü örmeye devam edeceğim. Düz öreceğim. Herhangi bir model uygulaması yapmayacağım. Gövde boyu istediğim noktaya geldiğinde lastiği örmek üzere tekrar görüşeceğiz. Evet, kazağın gövdesini örmeye devam ettim. Düz örgüyle bakın. Kol altından itibaren şu an ördüğüm uzunluk 15-15,5 santimetre kadar oldu. Benim için yeterli bu uzunluk. Siz dilerseniz 1-2 santimetre kadar daha uzatabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, başlangıç noktasına geliyorum. Artık lastiğine başlayacağım. Başlangıç noktasındayım. Bir düz bir ters lastikle başlayacağız. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. Dilerseniz lastikte bir miktar eksiltme yapabilirsiniz lastiğe başlarken, ya da bir numara küçük şişe de geçebilirsiniz. 152 ilmek vardı şişimde. Ben bir 6 ilmek kadar eksilteceğim. 3 ilmek arka kısımdan, 3 ilmek de ön kısımdan, aralardan eksilterek 146 ilmeğe düşürmeyi planlıyorum. Ve bir düz bir ters örerek devam edeceğim. Mesela şimdi düz ilmekteyim. Şöyle bir tane, ikisini birlikte alıp bakın, ilmekleri şöyle birlikte alarak bir tane kesme yaptım. Bunun gibi toplamda 6 tane kesme yapacağım. Bu şekilde hem kesmelerimizi yapıp hem de lastiği başlayalım ve bir 3-4 santimetre kadar lastiği örelim. Evet, lastiği ördüm. 11 sıra oldu. Uzunluğu da 3,5-4 santimetre kadar oldu. Şimdi artık ilmeklerimizi kapatacağız. İlmekleri kapatırken ben yine esnek olması açısından ve de hazır trikolardaki gibi, bu başlangıç kısmındaki gibi durması için iğne ile kapatma yöntemiyle kapatacağım. Şimdi bunun için başlangıç noktasındayım şu an. İpimi şöyle bir tur ölçtüm. Bakın, bütün ilmeklerimizi kaplayacak şekilde şöyle bir tur ölçtüm ve bunun en az 4 katı kadar, yani bunu böyle katlayarak 4 katı olacak kadar uzunlukta bırakıp kestim. Bu yöntemde biraz fazlaca ip kullanılıyor. O nedenle 4, hatta garanti olsun isterseniz 5 kata kadar ip ayırabilirsiniz. Şimdi bu noktadan kapatmaya başlayacağız. Ama şöyle yapacağız. Şimdi bitiş noktasının düzgün durabilmesi için en başta şöyle bir işlem yapacağım ben, bakın. İlk 2 ilmeği işaretleyeceğim. Şöyle ilk ilmeğin bir düz ilmek. Bakın şu ilmek. Onu şöyle önden geçirip işaretleyiciyi bir işaretliyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeği de şöyle çevirip hemen o ilk ilmeğin yanındaki ilmek, bakın o da burada zaten düz görünüyor iç tarafta. Onu da şöyle yine bir ayraçla işaretliyorum. Ve sonra kapatma işlemine başlıyorum. Şimdi bir yün iğnesi kullanacağım bunun için. Yöntemimiz bakın şöyle olacak. Örgümüz bir düz bir ters ilmeklerden oluşuyor. Hep 2 düz ilmek, hep 2 ters ilmek arasında kapatma işlemini yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimiz bir düz ilmek olduğu için düz ilmeklerde bakın şöyle yapıyorum. Düz ilmek örüyor olsaydım iğnemin şişimi nasıl geçirecektim? Önden şöyle geçirecektim bakın. O nedenle aynen nasıl örmem gerekiyorsa iğneyi öyle geçireceğim. Önden geçiriyorum. Çıkartıyorum ilk ilmeği. Sonra aradaki ters ilmeği atlayıp ikinci düz ilmeğe bakın önden şöyle geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. Sonra sırada şimdi ters ilmekler var. Ters ilmekte de ters ilmeği örecek olsam, şişle örüyor olsam nasıl geçirirdim? Bakın ilk ilmek şu an bir ters ilmek. Şöyle geçirip örecektim. Yine aynı şekilde geçiriyorum iğnemi. Bunu dışarıya alıyorum.
Şöyle ilk etapta bu işaretleyiciler biraz kafa karıştırabilir ama hızlı geçeyim orayı. Sonrasında daha rahat anlayacaksınız. İlk ters ilmeği dışarıya aldım. İkinci ters ilmeği, bakın önce bir düz ilmek var, onu atlıyorum, ikinci ters ilmeği. Şöyle arkadan, önce bu turda yavaş göstereyim. Bakın arkadan iğneyi öne geçirip sonra bu ikinci ters ilmeğin içinden yine arkaya geçirerek yapıyorum. İki ters ilmekte de işlemimizi tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Yine bakın sırada bir düz ilmek var. Nasıldı? Düz ilmeği düz örüyor gibi alıyorum. Aradaki tersi atlayıp ikinci düzü yine böyle alıyorum. Şimdi ters ilmeklerde sıra. Bakın ters ilmeği ters ilmek örer gibi bu şekilde alıyorum. Sonra arkadan bu düzü atlayıp arkadan şöyle öne geçip, bakın bu sefer hızlı iki hareketi bir seferde göstereyim. Şunun içinden şöyle geçiriyorum ikinci ters ilmeği. Devam edelim. Tekrar baştan alıyoruz. Yine düz ilmeklerdeyiz. Düzü düz örer gibi bakın böyle tutuyorum. Dışarıya alıyorum. İkinci düzü tersi atlayıp ikinci düzü önden bu şekilde alıyorum. Şimdi terslerdeyiz. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın ters örer gibi ilk ilmeği alıyorum. Çıkartıyorum şişten. İkinci ters ilmek, yani bu düzden sonraki ters ilmek. Şöyle aradan arkadan iğneyi geçirip onun bakın içinden şöyle alıyorum. Şimdi birkaç kez daha yapayım. Düzlerde ne yapıyoruz? Düzü önden alıyorum düz örer gibi. İkinci düzü bu şekilde. Terslerde ne yapıyoruz? Tersi ters örer gibi alıyorum. İkinci tersi bakın arkadan bu aradan geçirip ikinci tersini şöyle içinden alıyorum. Bakın güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Bir kez daha göstereyim. Düzleri ilk düz ilmeği düz örer gibi, diğerini tersi atlayıp önden bu şekilde. Terslerde tersi ters örer gibi. İkinci tersi bakın arkadan böyle. Evet, bu şekilde son 2 ilmek kalana dek devam edelim. Evet, devam ediyorum. Bakın az ilmeğim kaldı. Düz ilmekleri kapatıyorum önce. Şu an 2 ilmeğe indim bakın. Şimdi şöyle yapacağım. Bu 2 ilmeğin yanına en başta ayraçları aldığım ilmekleri alacağım bakın. İlkini şöyle aldım. Ayracı çıkardım. İkinciyi de yine şöyle şişe aldım ve ayracı çıkardım. Şimdi 4 tane en sonda kalan ilmeğim var. Yine önce bir düz ilmek var. Düz ilmeği böyle alıyorum. Sonra diğer düz ilmekte bu şekilde birleştiriyorum. Ardından ters ilmeği de yine aynı yöntemle bu şekilde alıyorum ve son ters ilmeğini de şöyle yapayım. Yine aynı şekilde içinden geçerek işlemi tamamlıyorum. Bakın bu bitiş noktası düzgün bir şekilde oluşmuş oldu bu sayede.
Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle ipi hemen iç kısımda yürüterek gizleyeceğim. Önce bir kere geçirdim. Bakın gayet düzgün oldu bitiş noktası. Şimdi bu ipi içeride istediğimiz gibi yürüterek saklayabiliriz. Evet, oldukça muntazam oldu bakın. Lastiğe de bakarsak hem esnek hem de görüntü olarak şık ve güzel bir lastiğimiz olmuş oldu. Şimdi gövdemiz bitti. Bu noktadan sonra artık kollara başlayabiliriz. Evet, şimdi kollara bakalım. Bakın ben sağ kolunu kazan yaptım. Şimdi burada yaptığım bütün uygulamaları birebir olarak diğer kolda size anlatacağım. Bu sayede ikisini de yapabiliyor olacaksınız. Şimdi öncelikle bu ipe aldığımız kol ilmeklerimiz vardı. Onları şişe geçireceğiz. Şimdi ben kolu dikişsiz ve yuvarlak bir şekilde ördüm bu kolda. Aynı şeyi göstereceğim size de. Bunun için 40 santim misinalı şiş uygun olmayacaktır. Çünkü bu ilmekler onu kaplamayacak ve Magic Loop tekniğiyle öreceğiz. Onun için de kısa kalacaktır. O nedenle ben 100 santim misinalı şişle öreceğim. Şimdi bakın bu ilk ipin olduğu noktadan itibaren ilmekleri şöyle şişe almaya başlıyorum. İlmek atlamamaya gayret gösterin. Sonrasında o ilmeği telafi etmek zor olacaktır. Bakın bütün ilmekleri şişe alıyorum sırayla. Ortalarda bir yere geldiğimde şöyle çekiyorum şişi. Sonra döndürüp diğer yarısını alıyorum tekrar. Son noktadayım. Bakın son ilmek biraz şöyle zorlayabilir. Onu daha ince bir şiş ya da bir iğne, bir tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Eğer bu şişle zor olursa bakın şöyle ipi çektirerek şu iğneyi alıyorum ve ardından şişe geçiriyorum. Evet. Şu an bütün ilmeklerimiz şişte. Şimdi artık şu ipi çekerek çıkartabilirim. Toplam 54 tane ilmek var şu an şişte. Koldan ayırdığımız ilmeklerdi bunlar. Şimdi şu kol altındaki bu boşluğu kapamak üzere ilave ilmekler alacağız. Evet, bakın kol altına yakından bakalım. 4 ilmek almıştık kol altında hatırlarsanız. Bakın şuradan devam eden ilmek, şuradan devam eden şu, onun yanındaki 1, 2, 3 ve 4 ilmek. Bu da yine bu tarafa devam eden ilmeğimiz. Bu 4 ilmeği kol altına almıştık hatırlarsanız. Bu 4 ilmeğin tam ortasına şuraya ipimi şöyle geçirdim. Ve bunu burada bir bağlıyorum. Şimdilik sağlam durması için. Ondan sonra şöyle şişin ucunu şöyle dışarıya doğru çekip buradan bakın ilmek almaya başlayacağım. Şimdi her iki tarafta ikişer ilmeğimiz var. Toplam 4 ilmeği ayırdık 2-2. Bu tarafta 2. Bir de arada boşluk kalmaması için ilmek alacağım. Buradan 3 ilmek alacağım.
Sonra ilmekleri örerek devam edeceğim. Aynı şekilde bu tarafta da önce aradan bir ilmek, sonra bu tarafta kalan diğer 2 ilmeği, yani toplam bu taraftan da 3 tane ilmek alacağım. O 3. ilmekleri sonra keserek yok edeceğiz zaten. Bakın şimdi ipi taktığımız nokta tam orta noktaydı. Hemen onun yanındaki ilk ilmeğin, bakın şu ilmek şöyle devam ediyor aşağıya doğru. Onun içinden şişimi geçirip şuradan bir tane ilmek alıyorum. Burada zorlanırsanız tığla da yapabilirsiniz. Şöyle bakın bir tane ilmek çıkardım. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Yine onun hemen içine batıp ikinci bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi arada çıkaracağım ilmeği nereden çıkaracağım ona bakalım. Bakın hatırlarsanız reglanda 2 tane ilmeğimiz vardı. Birini kola vermiştik, birini gövdeye vermiştik. Bakın bu gövdeye verdiğimiz şu ilmeği, şu, bakın şu bir tanesi, bu diğeri. Onun içinden şuradan batarak bir tane daha ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmek oldu bu tarafta. Şimdi devam edelim. Artık kol ilmeklerindeyiz. Onları örerek devam edeceğim. İpten geçirdiğimiz ilmekler bunlar. Onları örelim. İlmeklerin yarısını ördüm bakın. Burada böyle çeviriyorum şişimi. Daha önce Magic Loop tekniğini birçok çalışmada uygulamıştım. Tecrübe edenler hatırlayacaktır. Şimdi bu tarafta ördüğüm bu şişi dışarıya doğru çekiyorum. Diğer şişten kalan ilmeklerin yarısını örmeye devam ediyorum. Evet, ilmekleri sonuna kadar ördüm. Bakın yine kol altına geldim. Burada şimdi bu şişi yine çekiyorum. Bu defa bu taraftan 3 tane ilmek alacağım. Onu da yine ilk ilmeği, bakın şu reglan ilmeklerinin bir tanesi burada, diğeri burada. İlkini şöyle yapayım. Zorlanıyorum o şekilde almakta. Şöyle alalım bakın. Bakın 2 tane reglan ilmeklerinin şu ikincisinin içinden gövdeye verdiğimiz. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ardından şimdi orta kısımda 2 tane daha ilmeğimiz kalmıştı gövde için aldığımız. Onlardan alacağım. Bakın birincisi burası. Birinciyi buradan aldım. İkinciyi de hemen yanındaki ilmeğin içinden. Evet. Şimdi bunları yine şöyle diğer ilmeklerin yanına çekiyorum. Şimdi her iki tarafta 3 ilmek aldık. Dediğim gibi 3. ilmekleri birazdan keserek tekrar 4 ilmeği ilave edecek noktaya geleceğiz. Yani 54 ile başlamıştık. Burada da 4 ilmek ilave edeceğiz. 58 ilmeğe ulaşacağız. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Burası bizim hep orta noktamız. Ayraç takmaya gerek duymuyorum. Çünkü Magic Loop tekniğiyle örüyoruz. Zaten burada şiş değişimi yaptığımız için anlayacağız. İlk 2 ilmek gövdeden aldığımız ilmeklerdi. Bakın onları örüyorum. 3. ilmeği, şu ilmeği yanındaki reglan ilmeği ile birlikte bakın şöyle örüyorum. Birlikte keserek bakın şöyle 2 ilmeği göstereyim. O ikisini birlikte sağa doğru, yani bu kol altına doğru bakacak şekilde keserek alıyorum. Şu ilmeğimizi düzeltelim hemen. Evet, burayı bu şekilde hallettik. Devam edelim. Şimdi yine ilmekleri örelim. Ön şişteki ve arka şişteki ilmekleri.
orta noktaya geldim. Yine hemen şöyle çeviriyorum örgüyü ve bu tarafta kalan şişi geriye doğru alıyorum. Oradan örmeye devam edeceğim. Sonra örüp geldiğim ipin olduğu taraftaki şişi de dışarıya doğru şöyle çekiyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz kolun örgüsüne. Evet, son 4 ilmeğe kadar ördüm. Bakın bu 3. ilmek yine fazladan çıkardığımız ilmekti. Onu yanındaki ilmekte keserek yine yok edeceğim burada da. Bu defa da yine kol altına doğru bakacak kesmemizin yönü. Yani bu sefer sola olacak. Bunun için şöyle ilmeklerin yönünü düzeltiyorum her ikisinin de. Sonra birlikte örerek alıyorum. Ardından gövde kısmından çıkardığımız o 2 ilmeği de örerek bu tarafı da tamamlıyoruz. Sonra artık orta noktadayım. Yine örgüyü çevirip bu şişi böyle dışarıya doğru çekerken bu şişi de böyle alıyorum ve buradan örmeye devam etmeye hazır hale geliyor. Evet, kol altını birleştirdik. Bundan sonra anlattığım şekilde Magic Loop tekniğini uygulayarak ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz yuvarlak şeklinde ve hiç dikişsiz bir şekilde kolumuzu örmüş olacağız. Şimdi şu diğer kolda göstereyim. Bakın bir miktar ördükten sonra 10 sıra kadar ördükten sonra ben ilk kesmeyi yaptım ve devam ederek toplam 4 kesme yapmış oldum. Bu 10 sırayı öreyim. 10 tur attıktan sonra o kesmeyi yaparken tekrar görüşelim. Evet, kol altından itibaren 10 sıra ördüm. Şu an uzunluğunu da söyleyeyim size. Yaklaşık bakın 4 santimetre oldu. Diğer kolda göstereyim. Şu kol altından itibaren bakın 10 sıra şu noktaya geliyor. İlk kesmemizi yapıyoruz. Sonraki kesmelerde yine 10'ar sıra aralıkta, yani 4'er santimetre aralıklarla devam edecek. Şimdi bu sıranın sonuna geldim. Bakın sondaki, şöyle göstereyim. Sıranın sonundaki 3 ilmekteyim. Bakın şurası kol altı. Bu arada kol altını da göstereyim. Bakın oldukça düzgün ve hiç belli olmayan, delik oluşmayan bir kapatma şekliyle kapatmış olduk kol altını. Şimdi buradaki son 3 ilmeğe kadar geldim. İlk kesmeyi bu tarafta yapacağız. Sonraki kesmeyi diğer tarafta. Bu son 3 ilmekte kesmemizin yönü kol altına doğru olacak. Yani bu tarafta sola doğru olacak. O nedenle bakın 3 ilmek kalmışken bu 2 ilmeği yönlerini bu şekilde değiştirip birlikte örerek alıyorum. Bu taraftaki kesmeyi yapıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Sonra örgüyü çeviriyorum. Şu an kol altındayız. Bu şişi dışarıya doğru şöyle itelim. İlmekleri ucuna getirelim. Bunu da böyle çekelim. Şimdi bu tarafta da yine kesme yapacağız. İlk bir ilmeği yine örüyorum. Diğer tarafta olduğu gibi. İkinci ve üçüncü ilmekleri keseceğim. Bu taraftaki kesme yönümüz de yine kol altına doğru olacağı için sağa doğru olacak bu defa. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın bu 2 ilmeği önden şöyle şişimi ikisine birlikte geçirip birlikte örerek kesiyorum. Sonra örmeye devam ediyorum sıram. Şimdi 54 ilmek vardı en başta. Kol altından 4 ilmek ilave ettik. 58 ilmeğe çıktık. Şimdi iki taraftan da birer ilmek kestiğimizde 2 ilmek eksildi. 56 ilmeğe düştü. 3 kesme daha yapacağız. 2'şer ilmekten 6 ilmek daha eksilecek. Toplamda 50 ilmeğe düşmüş olacağız. Dediğim gibi bu aralıklar yine hep 4 santim, yani 10 sıra. Bu şekilde örelim ve diğer 3 kesmemizi de yapalım. Ondan sonra kol lastiğine başlayacağız. Evet, kol örmeye devam ettim. İlk kesmeyi sizinle birlikte yapmıştık 10 sıra ördükten sonra. Devamında yine 10'ar sıra aralıklarla 3 kesme daha yaptım. Şu an ilmek sayım 50 ilmeğe düştü. Örgünün şu an kol altından itibaren boyu yaklaşık 15 santimetre oldu. Bu sıradan itibaren artık lastiği örmeye başlayacağım. Kol lastiğimizde yine bir düz bir ters olacak.
bir düz örerek başlıyorum. Arkasından bir ters. Sonra tekrar bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Bu şekilde kol lastiğini de örelim. Diğer kolda ne kadar ördüğümü göstereyim. 16 sıra ördüm. Yaklaşık uzunluğu 4,5-5 santimetre kadar oldu. Kol boyu da tamamı kol altından itibaren yaklaşık 20 santimetre oldu. Bu lastiği tamamladıktan sonra etek ucunda anlattığım iğne ile kesme tekniğini kullanarak yine buradaki ilmekleri de kapattım ve kolu tamamladım. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapacağım. Lastiği örelim, ardından ilmeklerimizi kapatalım. Böylece kazağımızı da tamamlamış olacağız. Son haliyle tekrar görüşelim. Evet, kazak bitti. Bakın şöyle son halini sizinle paylaşayım. Oldukça sade ama şık, kullanışlı bir kazak oldu. Kol kısmını dilerseniz lastiği bu şekilde kıvırarak da kullanabilirsiniz. Böyle de çok şık olacaktır. Böylece bu projenin de sonuna gelmiş oldum. Ben açıkçası çok severek ördüm. Sonuçtan da çok memnun kaldım. Umarım sizler de beğenir ve yapmayı arzu edersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.